Değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki durumu hükümet sözcüsü açık bir şekilde ifade etti ve Almanya'da hiç bu kadar durum kritik olmamıştı dedi. Bildiğiniz üzere koronavirüs Avrupa'yı adeta esir almış vaziyette. Hastaneler dolmaya başladı, vaka sayıları artmaya başladı. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde artık hastanelerde maalesef yer yok. Yoğun bakımlar dolmuş vaziyette. Her şey bir yıl öncesiyle aynı noktaya çok hızlı bir şekilde geldi. Çok hızlı bir şekilde diyorum. Beklenmedik bir durum değildi benim için. Çünkü beni takip edenler bilir. Defalarca anlattık. Alınan tedbirlerin pek çoğunun işe yaramayacağını ifade etmeye çalıştık. Gelinen nokta, üzülerek ifade ediyorum, beni ya da benim gibi düşünen insanları haklı çıkardı. Kapanmalar, sıvılanmalar ve daha pek çok önlem maalesef gelinen noktada değerli izleyicilerimiz tam anlamıyla işe yaramadı. Eğer işe yarasaydı bugün Almanya'daki vaka sayıları çok hızlı bir şekilde günlük 100 bine doğru koşmazdı. Hayatını kaybeden insanların sayısı günlük 400 ile 500 rakamları arasına gelmezdi. Üzülerek diyorum, ben yaklaşık bir yıldır bunu elimden geldiği kadar gerek Türkçe Haber'de gerekse de Emekli TV'de sizlerle paylaştım. Ancak maalesef tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Önümüzdeki günlerde durumun daha da ağırlaşmasını bekliyoruz. Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert yapmış olduğu açıklamada durumun çok acil bir durum olduğunu ifade etti. Bakın. Ne diyor hükümet sözcüsü? Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor, yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor diyor. Hükümet sözcüsü söylüyor bunu arkadaşlar. Yine aynı şekilde ağır Covid-19 hastalarının uzak bölgelere yerleştirilmek zorunda kalındığını, acil ameliyatların da ertelendiğini kaydetti. Yani dolan hastaneler maalesef başka yerlere nakilleri gerektiriyor ve acil durumlar haricinde pek çok bölgede de ameliyatlar yapılmıyor. Saygıdeğer izleyicilerim, ben bunları anlatırken bazı videolarımızın altına bazı izleyicilerimiz şu yorum yapıyor: Almanya'da hiçbir şey yok, her şey stabil bir şekilde devam ediyor diyor. Arkadaşlar, tabii ki her noktadaki durum aynı değil. Bu açıklamayı yapan Almanya hükümetinin sözcüsü basın toplantısı düzenliyor ve durumu acil ve bundan sonra da daha da ağırlaşacak olarak nitelendiriyor. Yani gelinen nokta hiç de iç açıcı değil. Devam ediyoruz. Hastanelerin kapasitelerinin sınırına geldiği Türingen Eyaleti'nin Sağlık Bakanı eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini söyledi. Başka hastaların da bunları takip edeceğini belirten Sağlık Bakanı, umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler. Yani dua ediyor bu eyaletlerde hastaneler dolmasın. Yine yapılan açıklamada sadece Covid-19 hastalarının değil, başka hastaların da yoğun bakımda bulunan başka hastaların da diğer eyaletlere gönderildiği ifade ediliyor. Değerli izleyicilerim, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasından bizi izleyen saygıdeğer izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Dünya gerçekten aslında bilinen bir çarkın içerisine dahil edildi. Biz buradan defalarca söyledik. Yeni bir dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor. İnsanların alışkanlıkları, birikimleri, ekonomik anlamdaki birikimleri yok ediliyor. İnsanlar bundan 2 yıl önceyi artık hasretle arıyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef tablo ağırlaşıyor. Benim merak ettiğim bir diğer önemli konu ise şu arkadaşlar. Sayın Profesör Doktor Uğur Şahin, BioNTech firmasının sahibi, aşıyı bulan bir bilim insanı. Şimdi Almanya özelinde değil, tüm Avrupa özelinde baktığımızda her yerde vaka sayıları artıyor, adeta patlama yapmış vaziyette. Peki çok kısa bir süre öncesine kadar basının karşısına geçip açıklamalar yapan Sayın Şahin şu anda nerede? Artan vaka sayılarıyla ilgili ne düşünüyor?
Çok merak ediyorum. Yani bu tablo yine hükümet sözcülerinin ifade ettiği gibi daha da ağırlaşacak. Peki bu kadar sıvılamaya rağmen gelinen noktada neden böyle bir ağır tabloyla karşı karşıyayız? Bunun cevabını verecek olan kişiler bir siyasetçiler, iki bu bilim insanları. Ben bunları anlatırken sakın beni sıvı karşıtlığı yapıyor gibi algılamayın. Hekiminize danışın, doktorunuza danışın, o ne diyorsa onu yapın. Herkesin kendi karar vermesi gereken bir durum. Şimdi durumu anlatıyorum. Her geçen gün ağırlaşıyor. Bugün itibariyle Almanya'daki vaka sayıları 70 bini geçiyorsa, hayatını kaybeden insanların sayısı 400-500 civarında seyrediyorsa, ben de bir sıradan vatandaş olarak, bırakın gazeteciliği, sıradan bir vatandaş olarak soruyorum. Ey Uğur Şahin, ey Özlem Türeci, siz bugüne kadar çıkıp sıvılarla ilgili defalarca açıklama yaptınız. Şu kadar koruyor, şu kadar oldu, bu kadar oldu vesaire oldu. İnsanlar size güveniyor, güvendiler, gittiler bu sıvılarını vurdurdular. Almanya'da 25 milyon kişi vurdurmadı ama. Resmi rakamlar bunlar. Peki bu artan vaka sayısı için ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde artması bu sıvılarla ilgili kafalardaki soru işaretlerini arttırıyor mu? Kıymetli izleyicilerimiz, bir söz var ya, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Aslında şu anda yaşamış olduğumuz tamamen bu. Siyasetçiler aç kapa oyunu oynuyor. Gelinen noktada olan yine vatandaşa oluyor. Ortada bir sorumlu yok. Merkel artık gidiyor. Hükümet Almanya'da bildiğiniz üzere açıklandı. Yani gelinen noktada Merkel bu koronavirüsle ilgili olarak sınıfta kaldı. Merkel'in Almanya'ya büyük katkıları olmuş mudur? Evet olmuştur. Ama son 2 yıl içerisinde Merkel gerçekten sınıfta kaldı. Benden de kırmızı kart gördü. Şöyle ki, Almanya'da sel baskını oldu. Yaralar sarılamadı. Almanya'da vaka sayıları patladı. Gereği kadar önlem alınmadı. Şu anda hala Sağlık Bakanı, eyalet başbakanları ya da senatörleri neyse işte çıkıp hala hastanelerde yer yok diyorsa bu onların basiretsizliği ve beceriksizliğidir. Neden mi? Sebebi ise şu. Bu durumun bu noktaya geleceğini ben bile sıradan bir insan olarak bir yıldır söylüyorum. Önümüzdeki kış bu vaka sayıları patlayacak. Ama halen yoğun bakımlarda yer yok diyorsunuz. Kardeşim o zaman bir yıl içerisinde ya da 2 yıldır hastane açacaksın. Doktorunu bulacaksın. Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını arttıracaksın. Senin görevin bu. Şu anda Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde siyasetçilerin yaptığı tek bir şey var arkadaşlar. Günlük vaka sayısını açıklamak, maske, mesafe, aşı hatırlatmasını yapmak, başka da bir şey yok. Arkadaşlar bu zaman zarfı içerisinde bunlar hastanelerdeki yatak sayısını neden arttırmadılar? Merak ediyorum. Neden arttırmadınız? Bu koronavirüsün bu noktaya geleceğini bilmiyor muydunuz? Bütün istihbarat örgütleri size çalışmıyor mu? Bütün Bilim Sağlık Bakanlığı size çalışmıyor mu? Önünüzde rakamlar, istatistikler yok mu? Şu anda tüm Avrupa'da alarm durumu var. Vaka sayıları hızla artıyor. Tabii şimdi insanlar da alıştığı için panik durumu yok. Alıştı. Soruyorsun. Yok diyor, bizim orada bir şey yok. Yok ama git kardeşim bak, yan taraftaki hastane dolu. Öbürü dolu. Şimdi ortadan kaybolan isimler Profesör Doktor Uğur Şahin, Özlem Türeci, Merkel zaten gidiyor. Almanya Federal Sağlık Bakanı Spahn, bunlar yok. Ne yaptınız siz 2 yıl boyunca? Bu korona 2 yıldır hayatımızda var değil mi arkadaşlar, neredeyse? Siz 2 yıldır ne yaptınız? Çok merak ediyorum. Yaptıklarınız işe yaradı mı? Kapanmalar, alınan tedbirler, onlar bunlar ne işe yaradı? Vatandaş ekonomik olarak dibe vurdu.
Verilen yardımlar yeterli mi arkadaşlar? Her yerde Almanya'da Aldi'sinden Tuturevesine bilmem Lidl'ından marketinden oradan buraya kadar aklınıza neresi gelirse fiyatlar en az %20 oranında arttı. Bu artışa rağmen siz vatandaşa yapmış olduğunuz sosyal yardımlarda kaç paralık artış yaptınız? Almanya'da geçen ay enflasyon %4,5 olarak açıklandı. Siz vatandaşa 4 kuruş bile vermediniz fazladan. Sadece işletmesi olanlara geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir korona yardım yapıldı. Peki emekliye ne kadar yaptınız? İşçiye ne kadar yaptınız? Memura ne kadar yaptınız? Sıfır. Ev hanımına ne kadar yaptınız? Sıfır. Çocuk yardımı ne kadar? Sıfır. 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 Sonra da çıkıp diyorlar ki bizim kontrolümüz altında. Hele bir de arkadaşlar Almanya Federal Sağlık Bakanı şimdi gidiyor artık. Her şey kontrolümüz altında bundan 3-4 ay önce bir açıklama yaptı. Ben de içimden dedim göreceğim senin kontrolünü. Al işte. Senin kontrolün böyle. Günlük vaka sayıları 100.000'e koşuyor. Hastaneler doluyor. 2 yılda ne yaptınız? Çok merak ediyorum. Yanılıyorsam lütfen arkadaşlar siz yanılıyorsunuz deyin. Şu nedenden dolayı lütfen videonun altına yazın. Kıymetli izleyicilerimiz siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili olarak sizlerden ricam lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bu son 2 yıl içerisinde bizlerin oy vermiş olduğu bu siyasetçiler ne yaptılar? Başarılı buluyor musunuz? Bunu sizlerden değerlendirmenizi hasreten rica ediyorum. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim daha fazla insana ulaşmamız için mutlaka videomuzu beğenmenizi, like atmanızı ve abone olmadıysanız da mutlaka kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Çünkü bizim sesimizin daha fazla insana ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar olan katkılarınız için de ben çok teşekkür ediyorum. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Herkesin sesi, sessiz çoğunluğun sesi olmaya devam edeceğiz. Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz. Sessiz çoğunluğun içindeki patlamaları aktarmaya devam edeceğiz. Haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Gerçekleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sizden ricam bize lütfen destek olun. Bu destekten kastım sadece videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone olun. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum.